Arkadaşlar merhaba, Hobizon kanalına hoş geldiniz. Bugün Bloemberger markasının ürettiği Pure modelini inceleyeceğiz. Bu Kickstarter projesi. İsviçre'de üretiliyor. Dizayn ve mühendisliği İsviçre'de yapılmış. Özel bir kulaklık. Elime geçti. Bugün bunun incelemesini yapacağız. Hadi başlayalım. Kutuya şöyle bir bakalım. Kişiye özel ses, wireless bluetooth özelliği, gürültü engelleme, otomatik durma, mikrofon ve değişebilen kulaklık kapları, yani kulaklık kılıfları diyebiliriz. Bu tarafına baktığımızda yine wireless özelliğinden ses, gürültü engelleme, otomatik durma, kişiye özel ses, yine aynı şeyler. Ölçünüze göre, kafanızın ölçüsüne göre kilitleme. Ekstra şarj kablosu, yanınızda kablo olmasa bile ekstra bir şarj kablosu barındırıyor içinde. Mikrofonu, batarya göstergesi. Buradan kulaklığın kılıfının değişebileceğini gösteriyor. Ve ekstra olarak kabloyla da kullanabiliyorsunuz. Yani şarjınız bitmesine rağmen kabloyu takıp müzik zevkine devam edebiliyorsunuz. Hadi kutuyu açalım. Şöyle kenara alalım. Böyle bir şık bir kutumuz var. Şöyle bir parça daha çıkıyor. Yine bir kılavuz. Nasıl kullanacağınızı dair. Bu arada kendi uygulaması da var. Telefonunuza yükleyebiliyorsunuz. App Store diyor ama Android'de var mı bilmiyorum. Burada sadece App Store'da olduğunu belirtmiş. Bunu da kenara alıyoruz. Burada ürünümüz poşetinde duruyor. Onu bir kenara alalım. Diğer parçalara bir bakalım. Hızlı başlangıç rehberi. Nasıl yapıldığını söylüyor. Garantiyle ilgili bir kağıdımız var. Sonra burada ne var? Şarj kablomuz var. Ürünün içinde kendi kablosu var. Ekstra bir şarj kablosu yine koymuş. Eğer o bozulursa falan diye herhalde. Şöyle bir şarj kablomuz var. Audio jack'ımız. 3,5 mm kablomuz, iki çift taraflı. Bunlar yedek kulaklık başlıklarımız. Bir sağ bir sol. Ve ürünümüz burada. Böyle bir ürünümüz var. Güzel, şık. Hissiyatı çok güzel. Buradan kulaklığın boyunu ayarladıktan sonra sıkabildiğimiz bir vida yapmışlar. Boyu ayarladıktan sonra kendinize göre sabitleştiriyorsunuz. Audio jack'ımız buradan girişi var. Kontroller bu tarafta, sağ tarafta. Şık bir görüntüsü var, katlanabiliyor. Şu şekilde. Kulaklıkları değiştirmeyi göstereyim. Şöyle ufak bir çevirme hareketi yaptığınızda kulaklık direkt geliyor elinize. Bu arada yedek kulaklıkları daha küçük. Hangisini kullanmak isterseniz ona göre seçip kullanıyorsunuz. Yine yerini bulup sokup en son çevirmeniz yeterli oluyor. Böyle ben büyük olanları kullanmayı tercih ediyorum. Tekrar yine takalım. Ürünümüzü açalım. Şöyle bir saniye basmamız yeterli oluyor. Şu an ürün açık. Evet, telefonumda ses kaydı yapıyordum. Ürünü açtığım için şu an ürünün mikrofonundan ses kaydı almaya başladı. Tam olarak nerede mikrofonu bilmiyorum ama şöyle sesim nasıl geliyor? İyiyse. Zaten mikrofon kayıtlarını da web sitelerinde paylaşmışlar. Gayet kaliteli bir mikrofon olduğunu söyleyebilirim. Telefonumuza direkt bağlandı. Daha önce zaten bağlantısını yapmıştım. Şöyle bir uygulamamız var.
Pure diye. Evet arkadaşlar, ürünümüzü açtık. İlk önce karşımızda şarjını gösteriyor büyük bir şekilde. Otomatik pause özelliğini buradan açıp kapayabiliyorsunuz. Bu özellik kulaklık kulağınızdayken, şu şekilde dinliyorken şöyle arkaya doğru attığınızda, yani böyle yatık ve pozisyona geldiğinde duruyor müzik. Yani kafanızdan çektiğinizde duruyor. Ama dezavantajı var, yani ben mesela yatakta dinliyordum. Kalkarken müzik durdu, bir daha başladı falan, rahatsız oldum, kapadım özelliği. Ekstra bas özelliğimiz var. Bu da daha basları daha iyi duymanızı sağlıyor. Bu da benim çok hoşuma gitmedi, yani bas ekstra olmadan da güzel bir seviyede veriyor. Eğer böyle çok seviyorsanız yüksek seviyede bas dinlemeyi, bunu kullanabilirsiniz. Burada iki tane touch panelin özelliği var. Swipe Song ve Volume diyor. Bunları şurada aleti açtığımız yerde ufak dokunuşlarla, şöyle bir şarkı açayım bir tane. Şöyle bir rastgele bir şarkı açalım. Şimdi müzik sesi geliyor mu bilmiyorum. Yukarı dokunduğumuzda ses son sese kadar açıyor. Altlara dokunduğumuzda sesi kısmaya başlıyor. Şöyle swipe yaptığımızda, slide ekrandan kaydırdığımızda bir sonraki şarkıya geçiyor. Şarkı değiştiriyor. Yani güzel kontrolleri var, buradan kontrol edebiliyoruz. Şöyle basıp tuttuğumda da ürünü kapıyorum. Evet, genel özellikleri böyle. Şurada gizli bir USB'miz var şarj için. Şöyle, yani kablonuzu yanında taşımanıza gerek yok. Gittiğiniz yerde hemen kolayca şarja takabilirsiniz. Şöyle kapadığınızda hiçbir dışarıdan hiçbir belli bir belirti bir şey yok. Şuranın yüzeyi çok güzel, bu deri kalitesi çok güzel. Başka ne var? Audio girişimiz var buradan. Bunu hiç kullanmadım. Şu şekilde takarak kontrol edebiliyorsunuz. Onun dışında şarj yeri de yine bu jack yerinden yapılıyor. Yani ekstra bir kabloyu ne zaman kullanırsam bilmiyorum ama. Ürünün ses kalitesi beni tatmin etti. Yumuşak sesleri var. Son seste çok yoğun bir sesi yok. İdeal bence, yani daha fazlasına gerek de yok. Son seste zaten sizin için yaptığı ayarları biraz bozuyor alet. Çünkü ince ayar yapıyor programı sayesinde. Şöyle ürünün programına tekrar girdiğimizde Sound diye bir seçenek var. Burada benim kendi yaptığım bir ayar var. Burada Personal Setup dediğimizde Create Profile diyorsunuz. Yani yeni bir kullanıcı açıyorsunuz kendinize. Bunu ben daha önceden yaptım. Nasıl yapmanız gerektiğini anlatıyor. Frekans değerlerini ben her frekansta size ses vereceğiz. Sesi duyduğunuz an tuşa basın diyor. Şöyle teste başla diyelim. Sessiz bir yere geçin diyor. Sesliğini test etti, sessizliğini. Şu an ben konuştuğum için ses var diyor. Sessizliği test etti, sonra play diyor. Siz 500 Hz'de şu an bir ses verecek bize. Biz duyduğumuz an I hear you'ya basıyoruz. Bu Hz'i hangi ses seviyesine duyduğumuzu ölçüyor. Böyle böyle size bayağı bir ses dinletiyor. 1-2 dakika sürüyor işlem. Bunu yaptırdığımızdan sonra profilimizi oluşturuyor. Böylece size özel bir equalizer'a benzer bir şey çıkarıyor. Yani sizin duyabileceğiniz hertz'teki sesleri sizin ayarlarınızda veriyor ve en doğru şekilde müziği dinlemenize olanak sağlıyor. Zaten kulaklığın en büyük özelliği de bu. Ama ben test yaptım. Hepsi eşit çıktı, bilmiyorum. Belki de tam beceremedim. Ama normal sesi de gayet kaliteli, güzel bir sesi var. Ürünün şu anki fiyatı 299 frank. Frank da dolara eş değer bir seviyede. Yani 6 desek 1800 liraya yakın bir fiyatı var ürünün şu an. Kılıfı çok güzel, çok güzel bir kılıfı var, bunu da söyleyeyim. Çırt çırtlı ve içinin kumaşı görünüyordur zaten, çok yumuşak, güzel bir kumaşı var. Yani kalitesini hissediyorsunuz dokunduğunuzda. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere.